lütfen bana bir koyun çizer misin? Sahra Çölü'nün ortasında bozulan uçağını tamir etmeye çalışan bir pilotun duyduğu bu ses, aslında tüm insanlığın unuttuğu o masumiyete çağrıdır. Saint-Exupéry bizi yetişkinlerin o sıkıcı, rakamlarla dolu ve duygusuz dünyasından çekip çıkarıyor. Küçük Prens sadece bir çocuğun gezegenler arası yolculuğu değildir sevgili dostlar. Bu bir insanın kendi içindeki o saf çocuğu yeniden keşfetme hikayesidir. Bugün küçücük bir gezegenden yola çıkacak, bir gülün nazıyla tanışacak ve bir tilkinin bilgeliğiyle evcilleşmenin ne demek olduğunu öğreneceğiz. Bu video, "Gözler kördür, insan ancak kalbiyle baktığında gerçeği görebilir" diyenlerin hikayesidir. Hazırsanız yıldızlara doğru bakmaya başlıyoruz. Çünkü en önemli şeyler aslında gözle görülmeyenlerdir. Hikayemiz pilotun çocukluğunda çizdiği fil yutmuş boğa yılanı resminin yetişkinler tarafından bir şapka sanılmasıyla başlar. Yetişkinler hayal gücünü yitirmiş, her şeyi ölçüp biçen, sadece rakamlarla ilgilenen tuhaf varlıklardır. Onlara bir arkadaşınızdan bahsettiğinizde sesi nasıldır, hangi oyunları sever diye sormazlar. Kaç yaşında, babası kaç para kazanıyor diye sorarlar. Küçük Prens ise tam zıttıdır. O varlığın özüyle ilgilenir. Pilotun uçağı bozulduğunda pilot ölüm kalım meselesi olan motorla uğraşırken Küçük Prens bir çiçeğin dikenlerinin ne işe yaradığını sorar. Çünkü Küçük Prens için hayatta kalmak sadece nefes almak değil, bir çiçeğin sevgisini koruyabilmektir. Küçük Prens kendi gezegenindeki gülüyle yaşadığı bir anlaşmazlık sonucu yolculuğa çıkar. Uğradığı her gezegen aslında modern insanın birer kusurunu temsil eder. Kral, hiç kimsesi olmadığı halde her şeye hükmetmek isteyen otorite tutkusunu, kendini beğenmiş, sadece alkışlanmak isteyen kibri, sarhoş, utancını unutmak için içen, yani bir kısır döngüye hapsolmuş çaresizliği, iş adamı, yıldızları sayıp onlara sahip olduğunu sanan anlamsız mülkiyet hırsını ve fenerci, hiç sorgulamadan yerine getirilen anlamsız görev bilincini temsil eder. Küçük Prens her defasında yetişkinler kesinlikle çok tuhaf diyerek geçer gider. Ta ki dünyaya gelene kadar. Dünyada Küçük Prens'in karşısına çıkan tilki, kitabın en bilge karakteridir. Tilki, Küçük Prens'e evcilleşmeyi öğretir. Bu iki varlık arasında kurulan o eşsiz bağ demektir. Tilki ona şöyle der: "Sen benim için dünyadaki binlerce çocuktan birisin. Ama eğer beni evcilleştirirsen birbirimize ihtiyacımız olur. Sen benim için dünyada tek olursun." Bu sevginin tanımıdır dostlar. Küçük Prens, kendi gezegenindeki gülünün neden dünyadaki binlerce gülden farklı olduğunu anlar. Çünkü o gülü kendisi sulamış, onun için rüzgarlık kurmuş ve nazını o çekmiştir. Gülünü senin için bu kadar önemli kılan, onun için harcadığın zamandır. Emek vermediğimiz hiçbir şey bizim değildir ve biz evcilleştirdiğimiz her şeyden sonsuza kadar sorumluyuzdur. Küçük Prens dünyadaki bir yılının sonunda gezegenine ve gülüne dönmek ister. Ancak bedeni çok ağırdır. Sarı bir yılanın zehri onun bedensel ağırlığından kurtulup ruhsal olarak gezegenine dönmesini sağlayacaktır. Pilot için bu bir ölüm gibi görünse de Küçük Prens için bu bir eve dönüştür. Ayrılık sahnesi yürek burkucudur. Küçük Prens pilota bir hediye bırakır. Geceleri yıldızlara baktığında "Ben onlardan birinde gülüyor olacağım. Sen gülmeyi bilen yıldızlara sahip olacaksın" der. Bu, sevdiğimiz birini kaybettiğimizde bile onun bıraktığı hatıranın nasıl bir teselliye dönüştüğünün en güzel tasviridir sevgili dostlar. Saint-Exupéry bu kitabı savaşın en karanlık günlerinde sürgündeyken yazmıştır. İnsanlığın birbirini yok etmeye çalıştığı bir dünyada kurtuluşun ancak bağ kurmakta ve çocuk saflığına dönmekte olduğunu biliyordu.
Küçük Prens bize bir ayna tutar dostlar. İş adamı gibi yıldızları mı sayıyoruz yoksa bir çiçeğin açışını mı izliyoruz? Bu kitap bir hatırlatıcıdır. Bize unuttuğumuz o temel gerçeği fısıldar. Asıl görülmesi gereken şey gözle görülmez. Sevgi, dostluk, sadakat ve merak. Bunlar birer rakam değildir. Hayatın ta kendisidir. Videomuzu bitirirken gökyüzüne bakıyoruz. Belki oralarda bir yerde, küçücük bir gezegende, 3 volkanın ve bir gülün arasında altın saçlı bir çocuk yaşıyordu. Eğer bir gün kendinizi yetişkinlerin o gri ve ciddi dünyasında kaybolmuş hissederseniz, durun, derin bir nefes alın ve kalbinizle bakın. Bir gülün kokusunda, bir çocuğun gülüşünde veya bir dostun sesinde küçük prensi bulacaksınız. Çünkü o, her birimizin içinde saklanan, keşfedilmeyi bekleyen uçsuz bucaksız evrendir.